Kendi videomun spoilerını vereceğim. Arcane'in 1. sezonu resmi olarak benim için bir efsane oldu. Sen de kendi düşüncelerini yorumlar kısmına yazabilirsin. Dizinin pozitif yanlarına da negatif yanlarına da videom içerisinde değineceğim. Ama daha çok pozitif taraflara odaklanacağım. Çünkü göz ardı edilebilecek bir tane negatif yönü var bu dizinin. Yeryüzünde zengin Piltover şehri ile yeraltı şehri Zaun'un arasındaki gerilim gün geçtikçe büyümekte. Piltover'da Jace ve Victor işbirliğinde büyü enerjisini kontrol etmenin bir yolu olan Hextech icat ediliyor. Öteki taraftan Zaun'da Singed ise Shimmer denilen insanları canavara dönüştüren bir ilaç üretiyor. Hikaye genel olarak Zaun'da doğup büyümüş öksüz iki kız kardeş Vi ve Powder'ın etrafında geçmekte. Trajik kazalardan dolayı kardeşlerin yolları ayrı düşüyor. Olaylar ilerledikçe Vi, Piltover'da bir enforcer olan Catelyn'in yanında yer almaya başlıyor. Aralarında muhtemel yaşanılacak ilişkiyi hem ağırdan almaları mantıklı olmuş hem de bu ilişkiyi eğlenceli bir şekilde işlemişler. Böylece karakterler arasında kurulan bağların temeli daha güçlü ve gerçekçi bir şekilde tasvir edilmiş. Jace ve Mel için aynı şeyi diyemeyeceğim elbet. Bu sırada uğursuz anlamına gelen Jinx adını alan Powder ise kendisine baba figürü olan Silco ile çalışmakta. 1. sezonun sonunda Jinx'in sebep olduğu trajik kazalar ile birlikte Silco ölüyor. Bunun sonucunda dengesini iyice kaybeden Jinx ise Piltover ile Zaun arasındaki barış teklifini kabul etme aşamasında olan konsey binasına doğru ateş ediyor. Jinx'in yaratacağı diğer bir trajik olay yolda gibi. Tabii neler olacağını 2. sezonda daha detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Senaryo çok başarılıydı, hatta gereksiz başarılıydı. Dizide evren ile ilgili çok fazla bilgi dayatılmamış, o yüzden senaryonun basit ama anlaşılır bir yapısı var. Ortada çok akıcı bir hikaye var. Karakter gelişimleri mükemmele yakın. Sadece benim ilgimi çeken nokta hikaye aşırı hızlı. Çok değil, belki biraz yavaştan alabilirlerdi. Özellikle Vander'ın ölümüne tanık olan Vi ve Powder'ın bu hadiseden hemen sonra nasıl bir psikolojik durumda olduğu, neler yaptıkları vesaire daha detaylı aktarılabilirmiş. Onun dışında zaten başarılı bir hikaye, başarılı bir 8'lik senaryo. Animasyonun yönetmenlerini tebrik etmek lazım. Animasyonlarda aksiyon alanında izlediğim en keyifli bakış açılarından birine sahipti Arcane. Dizinin izleyiciye verdiği hissiyat bir animasyona göre oldukça gerçekçi. Sahnelerin geçişleri pürüzsüz ve merak uyandırıcı. Ben çok başarılı buldum. O yüzden hikaye anlatıcılığında en iyisini ortaya koymuşlar. Arcane'de kullanılan anlatım, kullanılan bakış açısı 9 puanı hak ediyor. Bir diğer taraftan seslendirmenler çok büyük bir emek koymuş ortaya. Vi'ın seslendirmeni Hailey Steinfeld, Jinx'in seslendirmeni Ella Purnell, Victor'un seslendirmeni Harvey Lloyd ve adını saymadığım diğer tüm seslendirmenleri ben çok başarılı buldum. Normalde animasyonda Amerikan seslendirmenleri pek başarılı bulmam ama Arcane'i bu konuda üst seviye buldum. Seslendirme kısmı benden bir 9 puanı aldı. Önceden de değindiğim gibi animasyondaki sinematografi çok güzel. Bu Fransızlar gerçekten de sanat konusunda muhteşemler. Arcane'in hikayenin geçtiği yerlerden karakterlere kadar bu zamana göre kendine has orijinal bir tasarımı var. Karakterlerdeki mimikler çok gerçekçi bir şekilde betimlenmiş. Dövüş sahneleri, bu sahnelerdeki müzik uyumları fantastikti. Her sahne ince düşünülmüş, görsellik ve müzik bundan payını da almış. Burası da bana kalırsa bir 9 puanı hak etti. Genel itibariyle 8.75'lik efsane bir animasyon dizisiydi. İster aile ile ister tek başına izlenilebilecek zevkli bir şaheser olmuş. Aynı başarıyı, aynı tempoyu 2. sezondan da bekliyorum şahsen. Evet, bu ara 2. sezon resmi bir şekilde onaylandı ve şu an 2. sezonun yapım aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Riot'ta CEO olan Nicola Laurent'a göre ne yazık ki 2022'de Arcane'e tekrar kavuşamayacağız. 2023'te gelmesi daha büyük bir olasılık gibi gözüküyor. Yani en azından 6 yıl beklemek zorunda değilmişiz. Çünkü ilk sezonun yapımı tam 6 yıl sürmüş. Ayrıca bizi birçok şey bekliyor. Riot'un kendi resmi dijital çalışmasına bakarsak anlaşılan 2. sezonda muhtemelen Vander'ı Warwick olarak göreceğiz. Bunun için bir diğer ipucu ise Arcane 2. sezon duyuru videosunun sonunda. Buna gönderme olarak da 1. bölümde Vander, yeraltının tazısı olarak çağrılmakta. So you're Vander. Hound of the Underground.
Bu da buna diğer bir işaret. Sinch'in bir kızı olduğunu öğrenmiştik ve elinde kızının bir resmini taşıyordu. Bu resimde akıllara bir LoL karakteri olan Orianna'yı getiriyor. İkinci sezonun hikayede bolca bahsedilen Noxus'ta geçmesi de diğer bir teori. Bununla birlikte Viktor'un LoL'deki haline dönüşmesine de tanık olacağız gibi duruyor. Fazla uzatmak istemiyorum. Arcane için söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Sen de bir şeyler eklemek istersen ikinci sezon ile ilgili teorilerini, düşüncelerini yorumlar kısmında belirtebilirsin.